Sokak yemeklerini deneyebileceğimiz en iyi yerlerden bir tanesindeyim. Burası büyük bir alan, bir parkın içi olarak düşünebilirsiniz. Bunlar Bangladeş'te çok fazla paylaşılmayan şeyler. Bakın kadın erkek herkes seviyorlar sokak yemeğini. 120 diyor, yani 40 lira. Böyle bir tavuk şiş. Çok fena kavga çıktı var ya. Cheesecake'e benziyor aslında bu görünüş olarak. Bakalım tadı nasıl. Görüyor musun insanlar ne kadar misafirperver, samimi, sıcakkanlı. Bizdeki gibi ya. Hayır deyince kabul etmiyorlar. Yiyeceksiniz. Kötü yapılmış gibi gözüküyor. Çok yağlı gözüküyor açıkçası. Yağın durumu da burada. Genelde kalabalık merkezlerde kadınları çok fazla göremiyorsunuz. Ben garip bir şeye denk geldim. Onu da göstereyim. Bakın. Bizim Bahadır video paylaşmış. Çayı çekirdeği alalım da açalım videoyu. Çay da tam demini aldı, sen aç, ben çayları koyup geliyorum. Çok emek veriyor çocuk, bir büyüyemedi kanalı. Dakika'dan yeni bir videodan selamlar dostlarım. Şu anda kalabalık bir tatil günündeyiz. Burası ana meydanlardan bir tanesi. Halkın yoğun olarak ziyaret ettiği yerlerden, kültürel etkinliklerin veya işte hafta sonu insanların vakit geçirdiği yerlerden bir tanesi. Burada bugün Bangladeş'e ve Dhakka'ya özgü sokak yemeklerini deneyeceğiz. Şu anda sokak yemeklerini deneyebileceğimiz en iyi yerlerden bir tanesindeyim. Burada birçok farklı çeşitte sokak yemeği bulunuyor. Tabii hepsini deneyemeyeceğim ama en azından nasıl hazırlanıyor, ne tür şeyler var. Hem bunları göstereceğim, hem insanlar burada ne gibi etkinliklerde bulunuyor. Bengal kültürü nasıl, insanlar hafta sonu nasıl vakit geçiriyorlar. Onlara bakacağız biraz beraber. Hem de işte bazı merak ettiğim sokak yemeklerini burada beraber deneyeceğiz. Şöyle baştan başlayalım. Burası büyük bir alan, bir parkın içi olarak düşünebilirsiniz. Burada genel olarak foto? Dos taka. Fixed price. Dos taka. Same. All of them same. Okay. Bunların hepsi 10 taka arkadaşlar. O da işte 3-3,5 lira falan yapıyor. Hepsi kızartma ürünler. This one. Mushroom. Chicken. This mirchi vada. Burcuna. Okay. Böyle arkadaşlar, bakın şey var burada, tavuk var. Kızarmış tavuk da meşhur. Şu nasıl bir şey onu anlayamadım ama. Koto? 125. 120 diyor. Fiyatları anlıyorum artık ya. 3. haftama gireceğim artık. Bengalce'yi yavaş yavaş anlamaya başladım. Burada insanlarla çok iletişime giriyorum. O yüzden dili daha hızlı çözmeye başladım. Sevdin sen orayı valla, zaten onlara da benziyorsun. Yabancılık çekmezsin, kal orada. Valla Bangladeşli Türkçe konuşuyor sandım. Durun şuna bir yorum yazayım, sen Türkçeyi nereden öğrendin diye. Hindistan'da böyle olmuyordu. 120-40 liraya şöyle bir tane tavuk yiyebiliyorsunuz. Burada tatlılar var, doy. Bu çok güzel, bunu deneyebilirim. Şu pirinç gibi düşünün. Farklı ama yani pirinçten daha farklı tabii de pirinç yani. Şununla karıştırıyorlar, doy dedikleri bir yoğurt bu. Bunu karıştırıyor. Bakalım fiyatını soralım. Normalde 50 bu. Dün biz yemiştik. Koto? 60. 50. This one? 50. Doy? This one? 40. Huh? 40. 40. What is that? Pudding. Huh? Pudding. Pudding. Ha. Puding'e şey diyor, 50 diyor, diğerine 60 diyor. Ben dün şeylerle buluştum burada. Ayşe gelmişti. Erkek arkadaşıyla beraber onlarla buluştuk. O zaman denemiştim, hatta bunu şeyde de denedim ben. Barış Al'da da denemiştim. Tabii onun videosu da yok. Bazı anları videoya çekemiyorum maalesef. Burada panipuri var. Momo. Koto? Chicken momo. Koto? 100 taka. 100. How many piece? 7 piece. 7 piece. Can I see? 7 parçası arkadaşlar. Oo. 100'müş. 50 taka? 50 taka, 60 taka, 4 piece. Okay. Deneyelim bakalım. Only chicken. Only chicken.
Okey. Momo ile başlayalım. Çok aç değilim bu arada. Hafif hafif böyle şeyler deneyeceğim. No. This no. This spicy? This spice. A little bit. This one what is that? Garlic sauce. Garlic sauce. Okay. Bu şey sarımsak sosu, diğeri de acı sos. Can I sit? That's it. Okay. Oturalım deneyelim arkadaşlar. Acelemiz yok. 4 tanesine 50 vereceğim. Momo bizim mantı gibi. Bunu Güney Asya ülkelerinde bulabiliyorsunuz. Şöyle göstereyim. Mantının büyüğü ama bizdeki. Tavuklu mu? Şöyle. Dumandan sıcaklığını anlıyorsunuz herhalde. Böyle genelde sosa batırıp yiyor insanlar işte. 4 tanesi bunun 15 lira. Çok iyi değil arkadaşlar ya. Etin kalitesini çok beğenmedim açıkçası da. Bu fiyata çok bir şey de beklememek lazım. Neyse ben bunu yiyeyim. Momomuzu yedik. 20 liraymış. 60 dakika. Burada panipuri yapıyor abi. Bakın nasıl hazırlanıyor. Göstereyim panipuriyi. Şöyle patatesten oluşuyor. İşte içine biber doğruyor. Burada salatası var. Bu da böyle şey, içi boş, kıtır gibi düşünebilirsiniz. İçine dolduruyor. Sonra üstüne bir de sos vesaire döküyorlar. Bu şekilde hazırlanıyor. Panipuri. Momo zaten aynı. Şuradaki kızartmalar da aynı. Price. Koto. 2 taka. Aynı şekilde burası da aynı fiyat. Evet. Momocu. Ya tezgahlar hep aynı. Şu anda hani çoğu tezgaha geçtik ama hep aynı yani. Burada ne var? Filistin, Bangladeş var. Filistin, Bangladeş. Nice. Burada da aynı şekilde puchka, panipuri. Şurada jalmuri var. Jalmuri'yi göstereyim size. Jalmuri dediğimiz bu pirinç patlağı. Burada sık tüketilen sokak lezzetlerinden. Genelde bunu döküyor işte. Üstüne soslarını döküyor. Salatasını, biberini döküyor. Sonra karıştırıyor işte bunu. Ondan sonra işte yiyorlar. Dışarıda bir olaylar dönüyor ama anlamadım. Seslere bir bakayım dedim. Ne var diye. Yürüyüş yapıyorlar burada. Bangladeş'te tatil günleri arkadaşlar protesto günüdür. Burada hobi olarak insanlar genelde protesto yapıyorlar. Tatil günlerinde. Görüyorum ben şu anda ileriye doğru yürüyorlar. Burada Büyük Filistin mitingine katılmıştım. Merak edenler, nasıl bir ortam olduğunu merak edenler o videomu da seyredebilir. Biz devam edelim tekrar. Yoğun bir kalabalık var. Gördüğünüz gibi. İnsanlar hafta sonu burada dışarıya çıkmayı seviyorlar. Sosyalleşmeyi seviyorlar. Çiftler, aileler. Herkes dışarıda. Dışarıda vakit geçiriyor insanlar yani. Böyle güzel bir kültür var. Bunlar Bangladeş'te çok fazla paylaşılmayan şeyler. Buranın genelde hep paylaşıldığı şeyleri biliyorsunuz. Pislik, odur budur. Ve genelde hep hani ilgi çekici, kötü yanları paylaşılıyor ama böyle bir kültür de var burada. İnsanlar dışarıya çıkıyor. Hatta biz dün buluştuğumuzda yakında bir tane parka gelmiştik. Bu çevrede açık hava sineması vardı. Onun dışında işte konser verilen farklı bir alan var. Seviyor insanlar yani hani dışarıya çıkıp bir şeyler yapmayı, dışarıda vakit geçirmeyi seviyorlar. Lalça. Lalça ek. Bir tane çay içelim ablamızdan. Çay hazırlasın bakalım bize. Biraz da şurada var şeyler. Böyle göre deneye deneye. One. Ek lalça. Where is the tea? Cha. Pani. Okay. No. Sallama çay varmış ya bunda. Sallama çay sevmiyorum ki ben abla. Sen niye sallama çay yapıyorsun bana? Yani sallama çay yapıyor. İnşallah bayat değildir. Bakalım bazıları bayat oluyor da. Okey. Zencefil koyuyor bakın. Zencefil doğruyor içine. Burada genelde çaya zencefil, çörek otu, karanfil, tarçın, nane, birçok şey ekliyorlar böyle. Limon da koyuyor.
It's okay. It's okay. Donlavat. Çok fena kavga çıktı var ya. Öyle böyle sopalarla falan girişiyorlar ya. Burada vallahi böyle kavga çıktı mı arkadaşlar var ya. Çok fena oluyor. Geçenlerde gördüm bir kere de. Aldılar çocuğu götürüyorlar şimdi. Baya büyük kavga çıktı yani. Aniden çok hızlıca büyüyor olaylar ya burada. Bir anda büyüyor yani, öyle böyle değil. İnsanlar sinirli bizdeki gibi. Şey değil yani, hani tansiyon yüksek. Bakın kadın erkek herkes seviyorlar sokak yemeğini. Dediğim gibi buranın sokak ayrılmaz bir parçası. O yüzden hayat sokakta akıyor. Sizinle de olabildiğince buranın kültürünü paylaşmaya çalışıyorum. Gördüğünüz gibi çiftler hepsi buraya geliyor, ziyaret ediyor. Şurada böyle patates cipsi gibi bir şey var. Foto? 30'a şöyle bir patates cipsi veriyor. Pahalı. 10 lira da hani pahalı. Burada tavuk şişler var. Foto? Ekşo bir iş. 120 diyor. Şöyle tavuk şiş büyük bunlar yalnız. Diğer gördüğümüz ufaktı hatırlıyorsanız. 120 diyor yani 40 lira. Böyle bir tavuk şiş. Şurada böyle börek tarzında bir şey var. Chicken roll. 30 taka chicken roll. Bu da tavuk dürüm gibi bir şey. 30'muş. O da 10 lira yapıyor. Burada kızarmış pirinç ve makarna var. Gördüğünüz gibi. Brother. Bayi. Koto. Koto. Chicken paella, 120 টাকা। Ekşo biş. Tavukla diyor 120 diyor. 40 lira bu da. This? আর এটা হলো 50 টাকা। 50. Okay. Burada da meyve suyu yapıyorlar bakın. Taze taze hazır meyvelerden. Şurada hemen yapıyor ya da böyle satıyor. Seviyorlar ya. Kanat var burada da. Tavuk kızartması. Şöyle göstereyim. Ya burada acıyı çok seviyorlar. Acılı çok tüketiyorlar. Ben o kadar sevmiyorum. Buradaki çok fazla acı yani. Pizzalar var. Menu kadar full ya. 220'den başlıyor. Ne yapıyor 220'de işte? 70 lira civarı. Kaça kadar gidiyor? 450, 150'ye kadar gidiyor. Try to my pizza. It's good quality. Omar Faruk. This is best The quality. best quality food is our main goal. Okay. Thank you. 80 liradan 150 liraya kadar gidiyor pizzalar. Boyutuna göre değişiyor işte fiyatlar. Anlayacağınız üzere. Ben biraz erken gelmeye çalıştım da güneş battı artık. Hani çok aydınlık değil. Burada da işte kardeş şu şekilde gördüğünüz mojito, limon soda. Koto, limon soda. 30 টাকা। Triş. 10 liraya 30 takaya limon soda yapıyor. Ya dükkanların birçoğu aynı, o yüzden hepsini göstermiyorum tek tek çünkü benzerlerini zaten gördük. Momocu, panipurici. Şurada bizim kumpire benzeyen bir stand var. Bakalım ne satıyormuş. Self servis diyor bakın. Burada birçok ürün var. Farklı. Görebilirsiniz. Gramı 75 diyor. Anlamadım onu ama. Ya farklı ürünler var. Salata reyonu. Yine tatlıcı. Şu çocuğa soralım bakalım. Koto? Dua cira lo 60 টাকা, Koto. dua cira 60 টাকা। 60. Okay. Ada lo 5. How much? Pudding. Pudding. How much? Koto. Ponçaj. 50. Bu da 50'ymiş. Pudding. Şimdi deneyelim ya. Hiç denemedim ben bunu. One. Normal. Bir tanesini deneyelim. Kaşıkla veriyor işte. Yiyorsunuz. Çocuğa verdim.
cheesecake'e benziyor aslında bu görünüş olarak. Bakalım tadı nasıl. Tatlı işte ya. Çok güzel mi? Değil. Ama tatlı ihtiyacınızı karşılar. Burada böyle çeşitli soslarla hazırlanan bir şey var ama ne olduğunu anlamadım. What is that? This is chutney. Chutney. Spicy. Yes. Salad. Yes. This is salad. Salad. Yes. Onion with the ginger. Ginger. Onion. Onion, ginger, chili, green chili. Chili. Okay. Böyle salatayla soslarla hazırlanan bir şeymiş. Koto? Koto chappi koto per piece? 25. Each one 25. Okay. Each one, this one main dish and this one with Okay. Completely. This is dosa. like that dosa but not dosa. Okay. Egg dosa. Bengali dosa, egg dosa. Egg dosa bakın burada yapıyor. Kardeş. Bunu Sri Lanka'da. Another one. This is Egg. rice. Yes, this is without egg. This is egg. Rice. Yeah, rice. Okay. This is with egg. Okay. This is without egg. Okay. Okay. Bunu Which one? No. I don't want. Thank you. Ben bunu Sri Lanka'da denemiştim. Hatırlıyorum. Taste it. Thank you. Thank you. Okay. Şöyle pirinçten yapılıyor bu. Deneyelim. Görüyor musun insanlar ne kadar misafirperver, samimi, sıcakkanlı. Tasty. This one not too spicy. Like that. Take one. This is garlic sauce. Bizdeki gibi ya. Hayır deyince kabul etmiyorlar. Yiyeceksiniz. Bu sosu ben çok sevmiyorum ya. Yeşil sosu genelde sevmiyorum. Böyle sarımsaklı bir sos hoşuma gitmiyor çok. Zorla var. Where you coming from? Turuşko. Oh, Turkey. Turkey. كيف حالك؟ الحمد لله تمام؟ Welcome to Bangladesh. Thank you very much. Donlavat. Dutça. Dutça. Koto? Çoliş. Çoliş diyor herhalde 40 oluyordu çoliş ya. 40 ile 50'yi karıştırıyorum hep. Böyle testide sütlü çay. Pahalıymış. Testide olunca tabii biraz daha şey oluyor. Burada yine güzel şeyler var. Koto? 50. 50. Okay. Homemade cake. Homemade cake. Okay. Chocolate cake. Chocolate cake. Looking very delicious. Loaded chips. Okay. Looks like delicious. Bizim rulokat benzeri şey koymuş üstüne. Chocolate cake. Chocolate mousse cake. Chocolate mousse cake. Okay. Donlavat. Güzel duruyor. Görüyorsunuz arkadaşlar. Kimisi işte ekmek parası peşinde, kimisi de hafta sonu keyifli vakit geçirme derdinde. Burada da garip bir şey varmış. Ne bu anlamadım. Ha? Ice cream. Dondurma. This is ice cream. Mixed fruit. Mixed fruit. Mixed fruit, natural rolling ice cream. Wow. Natural rolling ice cream. Rolling ice cream. Koto. On the square 50. 50. Wow. Very good brother. Doğal şey yapıyorlar ya burada bakın çevirmeyle. Dumanı görüyorsunuz değil mi soğuğu? Dondurma yapıyorlarmış. Şaşırdım. Ben de niye çeviriyor bu çocuk bunu diyorum. Hiçbir şeye benzetemedim. Burada da böyle nugget ve patates kızartması var. Fakat kötü yapılmış gibi gözüküyor. Çok yağlı gözüküyor açıkçası. Yağın durumu da burada. Buraya da göstermiş olalım. Şimdi şurada açık bir alan var. Oraya doğru gideceğim arkadaşlar. Biraz da oralara bakalım. İnsanlar neler yapıyor. Birçoğu buraya yemek yemeye geliyor. Görün. Kadın erkek fark etmiyor yani. Genelde kalabalık merkezlerde kadınları çok fazla göremiyorsunuz Bangladeş'te. Fakat böyle işte halka açık yerlerde dışarıya çıkıp vakit geçirmeyi seviyor insanlar. Size sadece işte o taraflar gösterildiği için sadece sanki Bangladeş'te öyle bir ortam varmış gibi bir algı oluşuyor. Diğer videolarımı da seyrederseniz eğer Bangladeş'te kültürüne dair daha çok şey öğrenebilirsiniz. Burada da bizim pestile benzeyen bir şey var bakın. Tamamen bizim pestil yani aynı.
Burada farklı farklı mangodan yapılan şeyler var. Pestiller var. Ben denemeyeceğim tabii ama size göstermiş olayım. Büyük bir açık alan burası, bakın. Dediğim gibi toplanma alanlarından bir tanesi. İnsanlar gelmişler, yerlerde oturuyor. Getirdikleri şeyleri yiyorlar ya da buradan satın alıyorlar işte. Burada vakit geçiriyorlar beraber. Sosyalleşiyorlar. Hafta sonunun keyfini çıkartıyorlar. Şimdi buraya yakın farklı bir yer daha var. Orası genelde buradan biraz daha kalabalık oluyor. Bir de orayı göstereyim size. Çünkü orası buraya nazaran biraz daha güzel. Burası sokak yemekleriyle ünlü. Buraya daha çok insanların gelme nedeni sokak yemekleri. Diğer tarafta daha çok böyle hani vakit geçirmek için geliyorlar, öyle söyleyebiliriz. Şimdi diğer bölgeye geldim. Bugün tatili gününün ikinci günü. Normalde cuma günü muhtemelen daha çok dışarıya çıkıyorlar diye tahmin ediyorum. Şimdi yarın iş günü olduğu için muhtemelen insanlar evde kalıp dinleniyorlar diye tahmin ediyorum. Çünkü dün burada adım atılmıyordu yani. Bugün çok sakin burası. Nedeninin bu olduğunu düşünüyorum. Evde kalıp herhalde insanlar daha çok ailesiyle vakit geçirip dinleniyorlar herhalde. Bir de içeriye bakalım. Burası da Ramna Park olarak geçiyor fakat ışık çok az gerçekten. O yüzden size de bir şeyler göstermem çok zor. Bu ışık seviyesinde. Şu anda bakın gölün kıyısındayım. Gölün kıyısında şey var hemen burada. Yürüme parkuru var. Fakat aydınlatma sıfır. Yani buraya aydınlatma yapılması lazım ki. Şu anda hani geç bir saat de değil. Ona rağmen hiçbir şey gösteremiyorum size. İnsanlar var yine ama maalesef hiçbir şey gösteremiyorum. En azından ne bileyim aydınlatma hani yapılır. Açmayacaklarsa da diğer günler açmazlar. Kalabalığın olduğu gün açarlar. Çünkü genelde buraya insanlar cuma cumartesi günleri geliyor. Kaldığım yere doğru geri dönüyorum da yolda ateş gördüm. Bakın bir de burada şöyle bir kültür var. Öyle insanlara görebilirsiniz. Kızma birader oynarlar. Telefon üzerinden. Yani orada öyle kağıt oyunları falan dönmüyor. Bakın yan yana oturmuşlar. Kızma birader oynuyorlar, görüyor musunuz? Enjoy. Don't know what. Satranç oynarlar, kızma birader oynarlar. Seviyorlar bu tür oyunları. Hazır denk gelmişken göstereyim dedim. Bangladeş'te bulunan 2 katlı otobüs. İngiliz tarzı. Bakın yol üzerine dönerken gece pazarına denk geldim. Sokak burası tamamen. Sokak pazarı diyebiliriz. Böyle uzanıyor, bayağı bir gidiyor arkadaşlar. Yine her şeyi bulabiliyorsunuz buralarda. Bir önceki videomda bu tür ürünleri göstermiştim gündüz vakti gezip. Hem fiyatlara bakmıştık, tekstil ürünleri vesaire. Böyle marka ürünleri ucuza alabileceğiniz yerleri göstermiştim. Merak ediyorsanız eğer o videoya da bakabilirsiniz. Yolda limonatacıda şöyle bir şey gördüm de ne olduğunu anlamadım. Aldım, bir bardak içiyorum. 6 lira bu da. Hazır bunu da deniyorken göstereyim işte. Güzel, böyle tatlı bir içecek ya. Anlamadım vallahi ne olduğunu ama bayağı güzel yani. Ne yürürken garip bir şeye denk geldim, onu da göstereyim. Bakın Bangladeş'te böyle abiler eski paraları değiştiriyorlar. İşte bakın şurada hani getiriyorlar işte eski paraları, hasar tespiti yapıyor. Bir de farklı para birimleri var. Bakın Kuzey Kore'den falan paralar var. Bunları değiştiriyor işte. Yeni para falan satanlar var bu şekilde. Bunlar bayağı yeni. Yeni parayı sevenler var. Şöyle gösterin bakın. Yeni paralar. Gıcır gıcır. Turuşko. Yeni paraları böyle değiştiriyorlar. 50'lik almak için mesela 60 veriyorsunuz. O şekilde kullanıyorsunuz. Hazır geçerken bunu da göstereyim dedim. Bakın İran'ın para birimi var mesela. İran'ın para birimi var. Kim bu? Ayetullah mı? Umeyni mi bilmiyorum. Gitmedim. Tanımıyorum da. Öyle bir şeye benziyor. 100'e satıyormuş mesela. Şu ne kadar normalde bilmiyorum. Herhalde eski bir para.
Böyle para değiştirmek isteyenler varsa bu işleri yapan onlar da gelebilir. Anlamat. Bakın bu sıra böyle komple bu para koleksiyoncularından oluşuyor. Oturmuşlar, ışıklarını yakmışlar. Farklı farklı paralar var. Taka. Taka. Bangla taka. Yes, price bond. This one? Price bond. Price bond. Price bond. Price bond ne ya? İlk defa böyle bir para görüyorum ya. Amerikan doları. Böyle farklı farklı bir sürü para var. Aa, Türk lirası. Turuşko. Turuşko. Bizim parayı buldum bakın. Where your Turuşko. country? Turuşko. Turuşko. Where your country? Turuşko. You? Turuşko. Tursko. Turkish. Change. Recep Tayyip Erdogan. Yes. Hasina. Hasina. Asina. Why? Where? Hasina Recep Tayyip Erdoğan. Recep Tayyip. Okay. Şimdi benim mahallenin çaycısına geldim. Burada bir yorgunluk çayı içeyim. Sonra da artık kapatalım videoyu. Videoyu buraya kadar seyrettiyseniz arkadaşlar görüş ve düşüncelerinizi yazarsanız sevinirim. Buraya kadar seyredenler de bir dakika sokak yemekleri yazarsa kimler seyretti anlamış oluruz. Zencefil koyuyor abimiz çaya. 2 bardak içeceğim şimdi. Burada genelde insanlar bir bardak çay içer. Çok vakitleri olmuyor. Genelde bir dinleniyorlar. Bakın çörek otu atıyor çayın içine. Masala atıyor. Tarçın attı pardon. En son attığı tarçın da kokusu geldi şimdi. Sütlü içerlerse de işte süt konsantresi falan koyuyorlar. No. Nane atıyor da nane istemiyorum ben. İçerken ağza geliyor çünkü. Sıcak suyu koyuyor ilk önce bir. Şimdi de çayı süzecek. Bazıları böyle demlenmiş full. Ben yarım koyuyor. Ben full istiyorum. Yarım yetmiyor bana. Az geliyor yarım. 2 bardak içmişim yine. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.